O kadar önemli ki bu kamikaze dronların hedefleme sistemi. Bir tane normal tankı vurduğunuzda 3 tankla muharebe edersiniz. Kamikaze drone'un yaptığı da tam yukarıdan belli bir açıyla yaklaşarak ve belki de topun kuleyle birleştiği hassas noktayı vurmak için gayet güzel bir hedefleme yapmış gibi gözüküyor. Eğitimsizlik, disiplinsizlik var. Savaş ortamlarında 2 kişi bile yan yana durması doğru değil. Toplu imha olursunuz. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Sinan Bakioğlu. Bugün İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Kemal Olçar'la beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Bugün Kemal hocamızla 2026'da da devam eden Hizbullah ve İsrail arasındaki savaşa yönelik servis edilen görüntüleri inceleyeceğiz. Görüntüleri izlerken sık sık durduracağım, hocamıza sorular soracağım ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Farklı tarihlerdeki ve farklı mekanlardaki savaş anlarını derledik. Farklı görüntüleri kullandık ve videoları da Hizbullah kaynaklarından aldık. Şimdi bir drone görüntüsü görüyoruz. Öncelikle bu nasıl bir drone'dur? Bu etrafta ne vardır? Ve bu drone'un yöneldiği araç nedir? Şimdi buradaki drone kamikaze drone. Bunların 4 tane kanatı var. Dolayısıyla 4 palle uçabiliyorlar. Yaklaşık 500 metre irtifaya kadar çıkan dronlar bunlar. Üzerlerinde yaklaşık 1,5 ila 3,5 kilogramlık bir patlayıcı taşıyabiliyorlar. Fakat bu dronların en önemli özelliği PPP dediğimiz ilk görüş insan üzerinde odaklanmış durumda. Dolayısıyla bir gözlük vasıtasıyla ya da bir ekran vasıtasıyla çok rahatlıkla yönlendirebiliyorsunuz bu dronları. Diğer bir özelliği de fiber optik kablolarla yönlendirilebiliyor. O yüzden elektronik karıştırmaya da maruz kalmayan bir sistem. Normal sivil piyasada da satılanlar aslında düşünüldüğünde bunun askeri versiyonları var. Altta bir kit var. Kitin altına da tank savar mühimmatı takabiliyorsunuz. Antipersonel mühimmat takabiliyorsunuz. El bombası takabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun altındaki mühimmatı istediğiniz hedefe kablolarla yönlendirebiliyorsunuz. Zaten şu anda İsrail katil devleti en çok Hizbullah'ın kullandığı bu tür kamikaze dronlardan endişe ediyor. Çünkü bunun bir anti-drone savarını geliştiremediler. Peki hocam burada drone'un yöneldiği askeri araç, yani bu Şimdi, şu an ekranda gördüğümüz bu araç nedir? Şimdi bu araç Merkava tankı. İsrail tarafından kullanılıyor. Abrams tanklarından sonra ikinci sırada dünyada. Leopard tankları geliyor. Bizim Altay tankı envanteri girdiğinde bu lige çıkacak. Dolayısıyla Merkava tanklarının bakın şu yan tarafları bir takım seramik zırhlarla takviye edilmiş. Ön Şurada taraf, bir çentik gibi bir ayrım var değil mi? Orası hocam. Evet. Yani şu kısım, özellikle şu kısım güçlendirilmiştir. Çünkü en hassas yeri tankın yanıdır. Yani çünkü bütün tank savar nişancıları hep tankı yandan vurmaya çalışır. Hem hedef büyüktür hem de alt tarafta dikkat ederseniz paletler vardır. Cer dişlisi vardır her iki tarafta ya da tek tarafta. Cer dişlisi en sağlam yeri cer dişlisidir. Yandaki zırh kalınlığı çok fazladır. Seramik alaşımıdır, tekrar söyleyelim. Pali attırdığınız andan itibaren, paletleri daha doğrusu attırdığınız andan itibaren tank olduğu yerde kalır. Palet değiştirmekte saatler sürebilir. O yüzden buradaki bir insan tarafından, operatör tarafından takip edilen kamikaze drone olduğu gibi tankın en kritik yerine doğru yönlenmiş gözüküyor. Bir de bunlar şimdi suikast kamikazesi olarak da, drone olarak da kullanılabiliyor. Dolayısıyla kendiniz yönlendirdiğiniz için içeride bir insan varsa, nişancı, işte cephaneci ya da tank komutanı, direkt ona doğru da yönlendirebiliyorsunuz. Manevra kabiliyeti çok yüksek, sürati çok yüksek. Mesela yaklaşık 160 kilometre hızla hareket edebiliyor bu tür kamikaze dronlar. Bizde de var mesela bu. Kargo var bizde de. O da fiber optik kabloyla hareket ediyor. O da yaklaşık bunların sahası, hareket menzili 10 kilometre ile 20 kilometre arasında değişiyor. Yani epey uzak mesafeye götürebiliyorsunuz kamikaze drone'u ve istediğiniz nokta metrik altı, yani diyelim 50 santimlik bir kapağın içerisinden bunu doğrudan sokabilirsiniz. Burada tank savar mühimmatı kullanılıyor çok büyük ihtimalle. Kamikaze drone alt kısmında. Kamikaze drone'u işte altına koyduğunuz tank savar mühimmatı da direkt eritiyor zırhı. Erittikten sonra ön başlık eritiyor. İçeriye giriyor ana patlayıcı ve içeride patlıyor. O yüzden şu anda bakın bir asker de uçtuğu anda kameralara yakalanıyor. Kaçmaya çalışıyor buradan. Çünkü farkında, başına geleceklerin çok farkında. Hem tankı delecek, tankı yakacak, içeride patlamaya sebep olacak. Kendisi de imha alacak. Tank zaten artık muharebe dışı kalmış gibi gözüküyor. Tankın bir de zayıf yerlerinden bir tanesi arka kısımda egzoz kapağı vardır. Oraya hedeflenebilir. Şeyin altında bir hafif boşluk vardır dikkat ederseniz. Ana gövde ile kule arasında bir boşluk vardır. O da zayıf yerlerden bir tanesidir tankın.
Tankın zayıf, hassas noktalarını kamikaze drone'la Hizbullah militanları rahatlıkla hedeflemişler gibi gözüküyor. Sıradaki görüntüyle devam edelim. Kısa bir süre bu görüntüyü de izleyeceğiz. Akabinde yenisi girecek. Evet, şimdi yine bir drone görüntüsü görüyoruz. Evet. 26 Nisan'da kaydedildi. Lübnan'ın Taybeh bölgesinde yapılan bir çekim. Şimdi bu bölgede tankları yolda görüyoruz. Çünkü tanklar biraz burada yola mahkum kalmışlar arazinin yapısından dolayı. Etrafta bazı metruk yapılar da Evet, var. meskun Muhtemelen mahal harp gözüküyor. sırasında. Doğru. Ya bunlar artık boşaltılmış, sivillerden arındırılmış bölgeler. Tanklar rahatlıkla hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Bakın burada şu bölgelerden normal koşullarda tank ateş altına alınabilir. Yani şu binadan, bir pencereden varsa eğer burada bir tane hücre, 2-3 kişilik timler yeterli. Tank avcı timleri diyoruz biz bunlara. Tank avcı timleri meskun mahallelerde yerleşmişse eğer tankın içeri girmesi intihar olur. Çok kolay, basit RPG-7 mühimmatıyla falan vurulabilir. Bir de Hamas'ın kullandığı sıfır mesafeli bombalar vardı. Hatırlarsanız Hamas'da görevli olan kişiler gelirlerdi, yaklaşırlardı. 0 metre mesafeden bir tane yapıştırıcıyla mıknatısla tanka yapıştırırlar ve imhasını sağlarlardı. Böyle bir beklenti yok bu tanklarda. Demek ki bu bölge sivillerden ve bu timlerden arındırılmış. Fakat unuttukları bir şey var. Asıl tehlike havada. Asıl tehlike var. Evet. Devam Dolayısıyla edelim. bu bölgede havadan bir saldırı söz konusu. Burada da bakın, Bir işaretleme var hocam. Bu işaretleme nedir? Bir kırmızıya boyandı burası. şimdi şöyle, o tabii sonradan monte edilmiş bir işaretleme. Yani bunu yapan kişiler, bu videoyu çeken kişiler, aslında bu video drone'un videosu biliyorsunuz. Üzerinde oynamalar yapabiliyorlar. Dronların içerisinde, kamikaze dronların içerisinde bazı skalalar vardır. Yatay ve dikey skalalar vardır. Mesafe gösterir size. İrtifayı gösterir, kaç metreden uçtuğunuzu. İşte bataryasının ne kadar süre kaldığını. Buna benzer, hatta görüntü kalitesini de gösterebilir size. Bir sürü bilgiler vardır drone'un içerisinde. Bu bilgilerden istifadeyle operatör kamikaze drone'un manevrasını gerçekleştirir. Aşağı indirir, süretini arttırır gerekirse. Kalan dakikayı da, mesela 20 dakika uçuş süresi vardır genelde bunların. Ne kadar süre kaldığını da gösterir. Son dakikada üzerinde mühimmatı doğrudan bakın tankın tam üstüne, üzerindeki kapağı yönlendirmiş durumda. Ya tanka kule kısmından vuracak ya da kapaktan içeri dahil edip orada bir şekilde imhasını sağlayacak. Bakın gördünüz mü? Kapak kısmına vurdu. Evet, üst tarafta kapak kısmı var. Kapak dediğim toplamda 3 tane kapak var burada. Bir komutan kapağı dediğimiz kapak. Ön tarafta şoförün kendi kapağı var. Bir de en altta tahliye kapağı vardır. İçeride bir yangın çıktığında Sanırım kaçarlar. kapağın biri burası. Yok, kapak şu. Burası mı? O Özür değil. dilerim. Şu kapağın bir tanesi, bir tanesi şoför mahalli önde kaldı. Şu kapaklar kapalı hareket ediyorlar, dikkat edersiniz. Çünkü periskoplarla içeride hem şoför, hem nişancı, hem araç komutanı etrafı 360 derece görebiliyorlar. Şu, dikkat edin, buralarda bakın periskop bacaları vardır, pencereler vardır. İçeriden baktığınızda görürsünüz. Hatta içeride dijital termal kameralar, optik cihazlar vardır. Onlarla da tankın topunu ve üzerindeki makine tüfeği direkt işaretleyerek hedefi hiç kapak açmadan rahatlıkla ateş altına alabilirsiniz. Kamikaze drone'un yaptığı da tam yukarıdan belli bir açıyla yaklaşarak kapak kısmını, gövde kısmının üst tarafını, kule kısmını ve belki de topun kuleyle birleştiği hassas noktayı vurmak için gayet güzel bir hedefleme yapmış gibi gözüküyor. Yani bunu yapanlar çok profesyonel bir ekip olduğunu söylemek lazım. Hocam burada da farklı bir alan kamerasından uçan bir drone göreceğiz. Öncelikle mesela bu iş makineleri burada neden bulunurlar? Savaş alanına neden iş makinesi götürülür? Şimdi iş makinesinin görevi şu: İstihkam birlikleri kullanır iş makinelerini. Hendek kazarlar. Yani irtibat hendeği deriz biz buna. Ya da mevziyi kazarlar. Mevziyi daha sonradan koruganlarla, yani betonarme bir takım yapılarla korugan haline getirebilirler. İş makineleri kalıcı ya da geçici üst bölgesi kuracaksanız çok işe yarar. İstihkam birliklerinin temel makinelerinden bir tanesidir. O yüzden iş makinelerini de imha etmek, orada tahkimli, korunaklı bir mevziyi inşa etmeyi engeller. O yüzden kamikaze dronlar için çok basit hedeflerdir. Yani çok basit bir el bombasıyla bile iş makinesini imha edebilirsiniz. Dolayısıyla burada iş makinesinin görevi üst bölgesinin inşası olarak söylemek lazım. Burada Drone'un altında siyah bir karartı var hocam. Bu nedir? mühimmat. Mühimmat. Az önce söylemiştim bakın. Şurada hemen şu kit var bir tane. O kit mühimmatların her birinin kullanımı için elastikiyet sağlar size, esneklik sağlar. Bir kayışla, bir kemerle, bir şeyle tutturursunuz onu aşağıdan. O alttan taşır. Bazılarında üsttedir. Kamikaze dronların üst kısmına koyarlar. Bazı dronların üst kısmında radar sistemleri konabilir. Ya da orta kısımda termal kameralar vardır.
gündüz görüş optik cihazları vardır. Alt kısmında da mühimmat taşıyabilirler. Üstte de taşıyabilirler. Burada şöyle düşünülmesin. Mesela kamikaze drone geldi. Alttaki mühimmatı sevk etti. Yani ateşledi. Öyle bir şey yok. Kamikaze drone mühimmatla beraber komple intihar eder. Dolayısıyla kamikaze drone'un çarptığı noktada mühimmat patlar. Genellikle bu tür mühimmatlarda hassas tapalı mühimmatlar olur. Çarptığı anda patlar. Bazıları da zaman ayarlı olabilir. Dersiniz ki tankın tam önünde 1 metre kala patlat. Dolayısıyla açıkta kalan piyade varsa onları da etkisiz hale getirebilirsiniz. Yani çok kompleks, sofistike ve dikkatli kullanılması gereken bir şey aslında. Hizbullah'ın da Burada- bu kapasitesi olduğunu anlıyoruz. Evet. Yeni bir konsept geliştirdi Hizbullah bu konuda. Ve İsrail katil ordusu şu anda buna bir tedbir almaya çalışıyor. Hatta Rider sistemi getiriyorlar. İsterseniz ondan da bahsederiz. Görüntüleri yorumladıktan sonra. Kapalı arazide şu anda görüyoruz tankları ya da askeri araçlar bunlar. Biraz daha oynatayım Evet. hocam. Şimdi drone görüntülerini aldığımız için çok yüksek kaliteli çıktılar olmuyor ama Yo, anlaşılıyor. ne oldu. İşte bahsettiğim skalalar yatay. O topografi satı eğimini ölçüyor size. Hangi eğimde uçtuğunu sağa sola kademeli uçurabiliyorsunuz. Evet. Burada bir askeri jip görüyoruz. Tekerlekli bir araç. 3 ayrı araç var. Evet, peş peşe hareket ediyorlar. Bakın bu hareket çok yanlış bir hareket. Yani kapalı arazilerde, askeri ilerleme yöntemlerinde idari bir yürüyüş yapacaksanız mesafeleri kısaltabilirsiniz. Ama taktik bir yürüyüş yapacaksanız aradaki mesafeler en az 50 metre olması lazım. Burada çok yakın bir Çok seyir yakın görüyoruz. ve çok büyük hata yapmışlar. Birlik yorgun burada muhtemelen. Komuta kontrol çok zayıf. Buradaki komutan kimse bunların başında komuta edemez vaziyette muhtemelen. Çünkü bu araçları bu kadar birbirine yakın hareket ettirmeniz çok taktik olarak yanlış. Bir de örtülü bir arazi, kapalı Tabii. bir arazi. Etrafta olan bir tane hem havadan hem sağdan soldan gelecek pusuya karşı hassas konumdasınız şu an. Ve bir tanesi de hedef alınıp imha anını Evet. görüyoruz. Bu komuta aracı, içinde bu konvoyun komutanı olabilir ve en önde gidiyor gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla en önde komutan aracı gitmez. Kritik araçları ortaya koymanız lazım. Burada da çok büyük bir taktik hata var. Bunu da kamikaze drone'la Hizbullah militanları bir şekilde istismar ediyor zaten. Onu ortadan kaldırdığınızda iletişim kopar. Komuta edemez hale gelirsiniz. Hocam 7 Mayıs 2026 tarihli bir görüntüye geçtik burada. Bir takım sistemler görüyorum. Bunlar nedir ve önündeki engeller veya bariyer diyelim. Bunlar nedir? Ne işe yararlar? Ya şimdi bu cihazlar biraz daha ilerletelim. Daha iyi Tabii ki. ileri geri yaparsak eğer. Evet. Bakın bunlar daha yakından görülsün diye söyledim. Tabii. Atış lançerleri. Evet. Bakın Şöyle yapalım. devam edelim. Evet, burada durabiliriz. Gördünüz mü? Lançerler burada. Atış lançerleri ve bir zırhlı, herhalde zırhlıdır çünkü metalik bir malzemeye benziyor. Karşı taraftan gelecek olan atışlara karşı koruma sağlıyor. Çok uzun mesafeli bir rampa lançer değil, füze rampası değil. Kısa mesafeli ve dikey atım yapan bir füze lançerinin olduğunu görüyoruz. Şu kapaklar açıldıktan sonra şuradaki füzeler bir şekilde ateşlenebilir ve karşı tarafta Hangi ciddi sistem zarar olabilir verebilir. hocam? İsrail elinde bu tür kısa mesafeli füzeler var. Balistik füzeler tarzında füzeler var. Bunlar tank savar füzeleri olabilir. Ya da balistik, en azından karşı tarafın bir tesisini ortadan kaldıracak sistemler de olabilir. Tabii çok çeşitli olduğu için hangisi olduğunu test etmek çok kolay değil. Fakat bir atış sistemi var. Onu da zırhlı bir takım plakalarla korumaya çalışıyorlar. Ya da atış esnasında yerinin tespitini engellemek için örtülü bir mekan kurmuşlar kendilerine. Ama drone tabii bunu da tespit etmiş gördüğüm kadarıyla. Tam da mevzinin tam ortasına işaretlemiş. Şuna dikkat edin. Şurada bir artı vardır tam ortada. Yani drone'un skalasının içerisinde çeşitli veriler var, onu ifade ettiğimiz gibi. Tam ortadaki artı hem moderatörün gördüğü net görüntüdür, orta görüntüdür. Aynı zamanda da mühimmatın çarpacağı yeri işaret eder. Dolayısıyla moderatör bunu bir şekilde tam gövdeden vuracak şekilde, kamikaze drone'u sevk edecek şekilde ayarlamış. Şimdi burada da bir insansız hava aracı görüyoruz. Karanlık bir saat. Bir miktar tabii sansürleme de yapılıyor kimlik tespiti olmasın diye. Hocam burada gördüğümüz insansız hava aracı hangi model olabilir ve durumu nedir, menzili nedir, menşei neresi olabilir? Şimdi yine Biraz daha Hizbullah geriye tarafından alacağım. kullanılıyor değil mi? Burada daha net Evet, anlaşılıyor. bunlar lançer, fırlatma lançerleriyle kullanılan şeyler, insansız hava araçları. Ellerinde İran yapımı şahitler var. Ya da Miraçlar var. İkisi de Miraç biraz daha gözlem için kullanılıyor. Şahitler tam kamikaze drone. Yani atıyorum 100 tane şeyi gönderdiniz, şahidi gönderdiniz. Yanında 4 tane de Miraç kaldırıyorsunuz ki
Bu 100 tane şahit hedefe gitti mi? Vurdu mu? Seyir esnasında kayıp oldu mu? Kayıp olduysa kaç tanesi kayıp oldu filan. Hepsini miraçlar yandan gözetleyip rapor veriyor operatöre. Çok aslında komplike bir saldırı. Dolayısıyla bu da Hizbullah'ın elinde basit, dediğim gibi rampalardan fırlatma şeklinde o mancınık diyelim, daha iyi anlaşılsın diye mancınık sistemleriyle fırlatılan ve fırladıktan sonra da kendi motorlarıyla hareket eden şahit tipi şeyler olabilir, dronlar olabilir. Bunlar da kamikaze dronlar biliyorsunuz. Hazırlığı yapılıyor şu anda askerler tarafından. Mühimmatlar kontrol ediliyor, üzerinde taşıdığı ve sevk edilecek biraz sonra. Farklı bir görüntüye geçtik hocam. Burası da bir meskun mahal olduğunu düşünüyorum. Yine işaretleme yapılmış. Evet. Şu anda binalar arasında hareket ediyor kamikaze drone. Hedef arıyor. Önünde bir tank görüyorum şurada. Tanka doğru gidecek muhtemelen ya da onu aşıp başka bir hedefe gidecek. Çünkü operatör hangi tankı vurduğu çok önemli. Mesela 4 tane tank var. Bu tankın bir tanesi komuta tankı. Komuta tankını vurduğunuzda 3 tank muharebe dışı kalır. Çünkü sevk edemezsiniz, koordine edemezsiniz, kontrol edemezsiniz. O yüzden o kadar önemli ki bu kamikaze dronların hedefleme sistemi. Bir tane normal tankı vurduğunuzda 3 tankla muharebe edersiniz. Birinde vurursanız yanındaki komutan 2 tankı idare eder, hedefe doğru gider. Ama komuta tankını arayıp bulursanız eğer, onu nasıl anlayacaksınız? Antenlerden anlarsınız. Üzerinde anten bolluğu vardır. Anteni çoksa komuta tankı mıdır? öyle söyleyelim anlaşılsın diye. Peki. Ya da üzerinde başka bir takım komplike radar vesaire gibi diğerlerinden ayıran telekomünikasyon uzantıları vardır. Oradan ayırırsınız. Çünkü iletişimi sağlıyor değil Tabii. mi? Hemen devam edelim. Evet. Hem de personel kapağından vurdu çok. Yine zayıf noktalardan bir tanesi. Arka kısımda tankın. Bir miktar yavaşlatma yapmışlar Evet. görüntüde. Bakın geliyor. Arkadan tahliye kapağı var. Alttaki değil. Arka tahliye kapağı. Şu kapaktan gidiyor. Şimdi hocam burada da bir grup İsrail askerinin dronlara yakalandığını görüyoruz. Yine işaretleme var. 1-2-3 şeklinde Evet. yazılmış. 3 asker var. Bu ortam nedir ve bu 3 asker neden bu kadar yakın bir şekilde bir yerden bir yere gidiyor olabilir? Bir kere dediğim gibi eğitimsizlik, disiplinsizlik var. Yani böyle bir ortamda, muharebe ortamlarında, savaş ortamlarında 2 kişi bile yan yana durması doğru değil. Toplu imha olursunuz. Araçları terk ediyorlar. Bakın Evet. dağınık, karışık ve bir grup halinde kaçışıyorlar hatta. Bir taktik de yok. Yol üstünde. Drone'un sesinden muhtemelen kendilerine yaklaştığını fark ettiler ve drone da belli bir sola eğilimli açıdan yaklaşıyor. Muhtemelen ortalarına düştüğü andan itibaren o patlayıcı üçünü de imha edecek. Normal koşullarda bunların dağılması gerekiyor. Aralarında en az 20-30 metre mesafe olması gerekiyor. Şu anda drone orta noktaya çarptığında üçü aynı anda etkisiz hale gelecektir. Şimdi tekrar bir meskun mahal görüyoruz. Bu sefer bir tankın zannediyorum arka tarafa hedef alınmış. Evet. Bu tank nedir hocam? Yine İsrail'in kullandığı Merkava tank, yatık çünkü bayağı basık vaziyette. Topu ön kısımda kalmış. Başka tip tank yok zaten ellerinde. Hep Merkava tankları var. Dediğim gibi çok güçlü tanklar ama kamikaze dronlarla bunu yine bakın tahliye kapısında. Hocam bir miktar yavaş seyir var. Bu hani normal bir durum mudur? İşte şöyle bu görüntüyü yavaşlatabiliyor modern operatör. Yavaşlatıp netleştiriyor. Netlik kazandıktan sonra article dediğimiz o vuruş noktasını tespit ediyor. Bakın mükemmel bir hedefleme. Tam simetrik gibi Evet, duruyor zaten. tam istediği yerden vuruyor. Ve çok hassas manevra kabiliyeti olduğu için fiber optik kablolu bu tür kamikaze dronlar hatta bir süre bekletirsiniz. Vurmazsınız. Tam bir noktada havada asılı kalır, görüşü alır, netleştikten sonra vurur. Hatta şöyle söyleyeyim, eğer bir insan grubu varsa aracın içerisinde insanların yüz tanımasını da gerçekleştirebilirsiniz. Daha önceden tanınmış bir hedef varsa o hedefe diğerlerinden ayırıp doğrudan hedefi kilitler, o hedefi ortadan kaldırırsınız. Onun için çok hassas bir suikast silahı gibi kullanılıyor şu anda. Hocam burada da bir işaretleme görüyorum. Bu işaretleme sizce ne olabilir? Bu sistem içerideki binada bir komuta kontrol merkezi vardır, bir panel vardır. O panelin içerisinde ekranlar vardır ve şu sistemle etrafı belki 360 derece olmayabilir ama en azından bir 270 derece, 180 derece çapta bir açıda bir bölgeyi tespit edebiliyorsunuz. Buraya yaklaşan personel, araç ya da kamikaze dronlar tespit edilebilir. İçeriye veri aktarabilir. İçeriden de komutayla bir elektronik harp silahıyla dronları etkisiz hale getirebilirsiniz. Personeli ateş altına alabilirsiniz. O yüzden önce köreltiyor kamikaze drone binayı.
Sonra binaya ya da şahıslara ya da araçlara saldırı düzenliyor gibi gözüküyor şu anda Seri burada. bir işaretleme göreceğiz burada. Evet. Kameradan bahsettik. Şimdi bir işaretleme daha girecek kadrajımıza. Bu nedir hocam? Gri bir levha, tabla gibi duruyor. Evet. Biraz daha ilerletelim. İşaretliyor. Evet. Çarpmayı görebilecek miyiz? Ona bir bakalım. İki farklı işaretleme var. Evet. Burada bir patlama görüntüsü görmüyoruz. Bir yok. Patlayacaktır ama tabii patlama esnasındaki görüntüyü alamıyoruz ya. O yüzden patlama kesin gerçekleşecektir. İkinci işaretlemeden Evet. devam Burada sanki edelim hocam. bir kutu. Kutunun kapağı gibi gözüküyor. Açtığınızda içeride ya bir elektrik kontrol sistemi vardır ya da bir radar kontrol sistemi vardır ya da bir alıcı, algılayıcı vardır. Bu binanın gördüğüm kadarıyla alıcı sistemlerini hedeflemişler. Bir sonrakinde bir kapı görüyoruz. Bir giriş. İçeriye kadar girmiş gibi duruyor. Demek ki kamikaze dronlarla içeriye kadar, binanın Evet. içerisine kadar girmişler ve belki de bu kapının arkası komuta kontrol merkezi. Ya da Orası hedef alınmış. Evet, mühimmat deposu da olabilir ama mühimmat çok içeride olmaz, toprak altında olur. Daha çok içeride komuta kontrol merkezi. Yani bu saldırı Hizbullah tarafından İsrail katil ordusunun küçük çaplı taktik birliğinin komuta kontrol merkezine hedef almış gözüküyor. Bir tanesi kameralar, bir tanesi belki elektrik dağıtım şebeke kutusu, bir tanesi de doğrudan panellerin olduğu, ekranların olduğu kapının içerisi daha çok hedef alınmış gibi duruyor. Bir komuta kontrol saldırısı. Yani binaya kadar, hareket halindeki araçlara kadar ve koşturan hareket halindeki personele kadar kamikaze dronlarla çok çeşitli hedeflere moderatör tarafından hedefleme sistemini kullanarak net atışlar yapılmış ve başarıyla bu videolardan sonra baktığımız kadarıyla başarıyla sonuçlanmış gibi gözüküyor. Değerli izleyicilerimiz, görüntü izleme programımızı noktaladık. Kemal Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız Ben için. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.